Arkadaşlar merhabalar. MG Global Teknik Destek'ten Oktay ben. Şimdi size bir ayar öğretmek için aracın içine girdim. Şimdi öncelikle arkadaşlar ana menüden sağ tıklayıp ayara gelip şurada ekranda dil seçenekleri diye bir bölüm var. Şimdi sizde bu sadece İngilizce ve Türkçe olarak çıkacaktır. Şimdi ben gördüğünüz gibi burada İngilizce ve Türkçenin haricinde 10 dil seçeneği de eklenmiş haliyle size göstereceğim. Bunu niçin yaptığımızı birazdan söyleyeceğim size. Şimdi öncelikle arkadaşlar sizde İngilizce ve Türkçe dil seçeneği var. Onu bir İngilizceye alın. Şimdi birazdan çünkü mühendislik menüsüne gireceğiz. İngilizce olunca mühendislik menüsünde hareket etmemiz gayet kolay oluyor. İngilizce aldık gördüğünüz gibi. Sisteme giriyoruz arkadaşlar. Sisteme girdikten sonra gördüğünüz gibi mühendislik menüsüne girmek için dört köşeye basıp burada çevrim dışı ayarlarda offline configuration bölümüne girdik. Burada arkadaşlar element dediğimiz 11. sekmede gördüğünüz gibi language tip var. 11. sekmede language tip var. Burada sizde şu seçili arkadaşlar. Yani default olarak bayiden aracı teslim aldığımızda seçenek bu şekilde geliyor. O yüzden burada İngilizce ve ülke kodu diyor. Çünkü ülke kodu bayiden çıkışta, bayiden teslim aldığımızda Türkçe olarak ayarlandığı için, Türkçe olarak ayarlandığı için arkadaşlar, o yüzden display dediğimiz ekran seçeneklerinde sadece İngilizce, Türkçeyi görebiliyorsunuz. Ama biz burada en sondaki İngilizce, Türkçe ve yanında 10 diyor. Yani 10 tane dil seçenekli paketi işaretliyoruz. Bunu işaretledikten sonra arkadaşlar burada bir restart yapmamız gerekecek. Ben restart yapmıyorum ama siz bunu bastıktan sonra lütfen restart yapın. Bir kapanıp açılsın. Bizim MG'nin bir simgesi ortaya çıksın. Açıldıktan sonra arkadaşlar ya da beraber yapalım. En güzeli beraber yapalım ki belki yapamayacak arkadaşlar olabilir. Restart'ı yaptık arkadaşlar. En sondaki dil seçeneğini işaretledikten sonra evet, MG simgemiz de çıktı. Şimdi arkadaşlar setup'a tekrar giriyoruz. Burada display seçeneklerinde gördüğünüz gibi şurada İngilizce ve Türkçe seçeneklerin haricinde 10 dil paketi sizde de gelmiş olmalı. Siz de aynı şekilde böyle İngilizce seçeceğiz. İngilizce seçtikten sonra arkadaşlar sisteme girip yine aynı şekilde dört köşeye basıyoruz. Burada çevrim dışı ayarlar dediğimiz offline configuration'a tekrar giriyoruz. Az önce biz dil seçeneklerini nereden yaptık arkadaşlar? 11. sekmeden. Neydi? İkinci bölümdeydi. Bizimki buradaydı. Buraya aldık. Şimdi burayla işimiz bitti. Restart yaptık. Bunu kaydetti. Şimdi 6. sekmeye geliyoruz. 6. sekmede gördüğünüz gibi arkadaşlar country code dediğimiz ülke kodlarının girildiği yer. Şimdi burası bizde Türkiye seçeneği olarak geliyor. Mesela yani şu şekilde göstereyim arkadaşlar Türkiye'yi. Artık kurcalaya hangisi? Yani şu şekilde geliyor arkadaşlar. Türkiye'nin Çince yazılmış hali bu şekilde. O yüzden display'de dil seçeneklerinde Türkiye seçili olduğu için bu bölüm İngilizce, Türkçe dil seçenekleriyle geliyor bize. Şimdi biz bu ülke kodunu daha sonra faydalarını şöyle, Erhan hocam var, grubun kurucusu. Yaptığımız testlerde, yaptığımız çalışmalarda şanzıman modu ve emisyon modunu kombinasyonlarını işte ülke modlarıyla denemeye çalıştık. İşte ben şu an Hong Kong, Çin ülke koduyla sürüşümü, testimi yapıyorum. İşte gruptaki bütün arkadaşlar her ülke kodunu şu an test ediyor. Mesela burada şu seçenekte mesela Hong Kong, Çin seçeneği. Ben şu an testimi bununla yapıyorum, bu ülke koduyla. İşte başka bir arkadaşımız başka bir ülke koduyla, Güney Afrika ile yapan var, Güney Amerika ile yapan var, Arap moduyla yapanlar var arkadaşlar. Şimdi ben bunların hepsini size Çin alfabesinde karşılık gelen ülke isimlerini görsel olarak da yükleyeceğiz gruba. Yani burada size kolaylık olması açısından.
Buradaki ülke kodlarını buradan değiştiriyoruz arkadaşlar. İnşallah size daha ayrıntılı bir rapor sunacak Erhan Hocam. Hem mod ayarlarının kombinasyonlarında en uygun ülke modu hangisi, hangisinden daha verim alabiliyorsunuz. Biz bunların işte testleri bitmek üzere. Şu an size dediğim gibi default olarak Türkiye seçili ama biz bunları değiştirebileceğimizi ve değiştirince daha iyi sonuç aldığımızı da fark ettik, gördük. İnşallah sizin de istifadenize sunacağız. Bu ülke kodunu seçtikten sonra arkadaşlar burada yine restart yapmamız gerekiyor her seferinde. Yani bu menüde yaptığımız her değişikliklerin sonunda şu restart'a basarak ancak kaydediyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Türkiye seçeneği mesela ben Hong Kong'u test ettiğim için tekrar Hong Kong'u alayım bunu. Şöyle. Aynen şu. Hong Kong için. Şimdi ben burayla oynadığım zaman yani her seferinde restart yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ülke kodlarını bu şekilde 6. sekmeden değiştiği bilgisini de sizinle paylaşalım. Çünkü bu size bir temel oluştursun. İlerleyen zamanlarda ülke kodları nereden değişiyor? Dil paketi, dil seçenekleri nereden değişiyor? Bu da sizin için bu videoda bir kolaylık olur düşüncesindeyim. Şimdilik arkadaşlar bizi takip etmeye devam edin. Daha güzel bilgiler paylaşılacaktır.